8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz çocuk alerji ve immünoloji uzmanı, uzman doktor Murat Çapanoğlu. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederim. Geldiniz, hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Sağ olun Teşekkür hocam. ederiz. Teşekkürler. Hocam bebeklerde alerji hangi durumlarda olur? Bebeklerde alerji önemli bir konu gerçekten farkındalık oluşturmak adına. Yeni doğan döneminden sonra infant dediğimiz 1 yaşına kadar hatta 2 yaşına kadarki dönemi bebek olarak kabul ediyoruz. Ve bu dönemlerde bebeklerimizdeki kızarıklıklar, vücuttaki egzama dediğimiz kızarıklık ya da ürtiker dediğimiz durumlar ya da kanlı kaka yapması, mukuslu kaka yapması ya da kusmaların olması ya da iyileşmeyen pişiklerin olması bir alerji belirtisi olabiliyor. O yüzden böyle bir durumla karşı karşıyaysak mutlaka en azından çocuk doktorumuzla ya da çocuk alerji uzmanıyla bunun bir alerji tablosundur diye değerlendirilmesinde fayda var. Yani bu durumlarda bir çocuk bir alerji uzmanına başvurmalıdır diyebilir miyiz başlıca? Şöyle, eğer gerçekten kızarıklıklar uzun dönem seyrediyorsa, kanlı dışkılama varsa mutlak bir şekilde ya da mukuslu dışkılamayla beraber bir belirgin bir huzursuzluk. Yani çocuğun hayat konforunu bozacak bir durumla karşı karşıyaysak bir çocuk alerji uzmanından destek almakta fayda var. Buradaki amaç ne? Hem oradaki durumu tespit etmek, tedaviye yönelik planlamalar yapmak hem de sebep olan sorunu bulup onu da gerekirse diyet yapılması gerekiyorsa diyete koyup çocuğun o konforunu sağlamak lazım. Öyle. Hocam peki alerji testleri nelerdir? Güvenilir midir? Alerji testleri, alerji test deyince daha çok deri testleri insanların akıllarına da geliyor. Deri pirik testleri, deri delme testleri diye geçer. Tabii deri yama testleri de vardır diğer testler grubunda. Bir de kandaki alerji değerleri dediğimiz durumlar vardır. Alerji pirik testleri, deri testleri yeni doğan döneminden gerçekten erişkin döneme kadar herhangi bir dönemde yapılabilir. Sadece çocuğumuzun ya da erişkin ise hastamızın kliniğinin iyi bilinmesi, o kliniğe yönelik alerjenler seçilmesi önemli orada. Eğer doğru alerjeni seçerseniz kliniğe yönelik ve doğru zamanda işte ilaçların kullanımını ona göre ayarlarsanız %95'e kadar gerçekten yakalayabilirsiniz alerjisini. Bazen mesela büyük çocuklarımızda daha çok havadaki alerjenler ya da bebeklerde besin alerjenleri şeklinde çocuğun yaş grubuna göre ve şikayetine göre alerjen seçerek tespit edebiliyoruz. Peki hocam bu alerjik rahatsızlıklar, mesela atopik dermatit gibi olaylar sadece besinlerin düzenlenmesiyle iyileşir mi, geçer mi kendiliğinden? Aslında egzama, atopik dermatit dediğimiz şey egzama. Egzama patofizyolojisine baktığımızda şöyle bir durum var. Cilt bütünlüğündeki bir bozukluk. Hücreler arasındaki bağlantılar bozuk olduğu için vücut suyu tutamıyor, kurumaya meyil oluşturuyor. Dolayısıyla yani tamamen besin kaynakları demiyoruz. Çalışmalar %50'sinin besin kaynaklı olabileceğini ya da bir alerjen kaynaklı olabileceğini göstermiş. Diğer %50'sinde sebep cilt bütünlüğündeki bozukluk. O zaman ne yapmamız lazım? Yani o zaman cilt bütünlüğünü sağlamamız lazım. Tabii ki böyle bir çocuğumuz geldiği zaman bu yeni doğan döneminden başlayabiliyor. Mutlaka onun öyküsüne göre, anne sütü alıp almadığı, mama alıp almadığı öyküsüne göre alerji testi ile sebep araştırıyoruz. Öncelikle gerçekten altta bir alerjisi var mıdır? Eğer alerjisi varsa bir kere o besini mutlak bir şekilde diyete koymak zorundayız ki onun gibi düşünün, yarayı sürekli kaşırırsanız iyileşmez. O besini oradan uzaklaştırmadıkça toparlayamazsınız. Ama diğer %50'sinde test negatif çıkabilir. Test negatif çıkması şu demek, yani ille de besin alerjisi olmak zorunda değil. Besin alerjisi, diyet yaptık. Besin alerjisi değilse en önemli tedavi kesinlikle bakım. Bakımı doğru yapmak diyet kadar önemli. Yani kurumayacak. O zaman günlük duş alacak ki vücuda su değsin, nem oluştursun. Üzerine nemlendiriciler kullanacağız. Özellikle zaten bunları hastalarımızla çok detaylı konuşuyoruz. Cilt bakımı yapacağız. Böylece yara olma ihtimalini azaltacağız. Yara olması ne yapıyor? Kesinlikle o kaşıntılar, bebekleri görseniz bebekler bile kaşınıyor. 3 aylık çocuk kaşıyor kendini. Bu
hayat konforunu, beslenmesini, uykusunu her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla büyümesini etkiliyor. O yüzden bu çocukların sebebini bulup doğru tedavi etmek, onların kaliteli büyümeleri, kaliteli bir yaşam geçirmeleri açısından çok önemli oluyor. Hocam peki bebeklerde kanlı dışkılamadan tedirgin olmalı mıyız? Evet, az önce de özellikle bir yerde geçmişti. Kanlı dışkılama çok önemli. Özellikle kanlı dışkılamanın miktarı da çok önemli. Eğer bir bebek, yani alerji açısından söyleyeyim, yani 15 günlükten itibaren kanlı dışkılama şeklinde alerji belirtisi verebilir. Eğer çok belirgin bir kanlı dışkılama yapıyorsa, çok belirgin kan varsa kesinlikle acil görünmeli. Neden? Gerçekten bu kanama bozukluğu da olabilir, altta yatan, ya da bağırsaktaki yapısal bir bozukluk da olabilir. O yüzden böyle bir çocuğun mutlaka İlk etapta çocuk doktoru ya da çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilerek sebebin bulunması çok acildir kanlı dışkılama olduğu için. Eğer bir kanama bozukluğuysa, mesela hastalarımız geliyor, bir hastamız alerji diye geldi, kanlı dışkılama, baktık aslında pıhtılaşma bozukluğu yeni doğan döneminde. O yüzden mutlaka değerlendirilmeli. Hemen ona müdahalesini yapıyorsunuz. Vitamin eksikliklerinde de pıhtılaşma bozuklukları olabiliyor yeni doğan döneminde. Hemen müdahalesini yapıyorsunuz ki sadece bağırsağı kanamadan korkmayız biz. Diğer organlara da kanama olabiliyor öyle bir durumda. Artı diyelim ki dışladınız, pıhtılaşma bozukluğu değil ama yapısal bir kanamaya neden olan orada bir damarsal bir bozukluk olabilir. Onu da değerlendirmek lazım. Onu da dışladınız ya da değerlendirdiniz. Özellikle biz fotoğraf görmek isteriz. Ne düzeyde kan dışkılama gibi. Mesela bir tane çocuğum gelmişti, 6 aylık. Kanlı dışkılama diye, alerji diye geldi. Bir fotoğrafını görebilir miyim dedim. Acil ultrason istiyorum sizden dedim. Bağırsak düğümlenmesi. Çok tehlikeli. Hemen acil ameliyata. Yani o yüzden özellikle fotoğraf çekilmesini istiyorum böyle durumlarda. Ve bu yönlerden değerlendirip uygunsa tabii ki onlara alerji testleri, alerji testinde diyet gerekiyorsa diyet yapıyoruz. Hocam şimdi alerjiden bahsedince isterseniz bir anafilaksiden de bahsedelim. Ay çok önemli. Tanımlayalım ne olduğunu, izleyicilerimiz için bu da önemli çünkü alerjinin anafilaksi içinde. çok önemli ve herkesin bunu biliyor olması ve farkında olması çok önemli. Çünkü hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon. Yani sonu ölüm olabilir. Yani tabii hiç kimse yaşamasın. Anafilaksi deyince özellikle vücudumuzda kızarıklık, bunun herkes farkındadır. Vücut kızardığı zaman alerjik belirti galiba derler. Ama buna eşlik eden bir solunum sıkıntısı varsa, vücut kızardı, dudak, göz şişti, beraberinde solunum sıkıntısı, zor nefes alıyor. Ya da hapşırık bile, buna eşlik eden ani başlayan hapşırık bile bizim için anafilaksi anlamına gelebiliyor. Eğer vücut kızardı, beraberinde tekrarlayan kusmalar başladı. Bu da bir anafilaksi tablosudur. Vücut kızardı, beraberinde tansiyon düştü, bayıldı, baş dönmeleri oldu. Bunlar da anafilaksi tablosudur ve acilen adrenalin yapılması gerekiyor ki gidişatı durduralım, kötüye gidişi durduralım, hemen hızlıca vücudu toparlayalım. Mutlak bir şekilde böyle bir tabloyla karşılaşıldığında bu besin kaynaklı olabilir, ilaç kaynaklı olabilir ya da herhangi bir böcek ısırığı kaynaklı olabilir. Mutlak bir şekilde tabii ki acil yardım alacağız. Hemen yatış pozisyonu olmalı. Ölüm vakaları özellikle ayakta müdahale edilen hastalarda bildirilmiş. O yüzden mutlak bir şekilde yatış, çünkü kalbe kanın geri dönüşünü sağlamamız gerekiyor ve en kısa zamanda adrenalin yapılması gerekiyor. En yakın acile başvurmak gerekiyor ve farkındalık açısından söylüyorum, böyle bir hasta grubu mutlak bir şekilde alerji doktoruyla, çocuksa çocuk alerji, erişkinse erişkin alerji doktoruyla görüşmeli. Çünkü adrenalin otoenjektörleri dediğimiz, yanlarında sürekli hayat kurtaran iğne diyorum ben ona, hayat kurtaran iğne taşımaları gerekiyor. Çünkü ne zaman neyle karşılaşacağınız belli değil. Mesela kendi için bir örnek vereyim. Hastalarımdan süt alerjisi. Diyorum ki adrenalin otoenjektörünüz yanınızda mı diyorum. Farz ediyor, evde diyor. Peki buradan çıktıktan sonra karşıdaki kafede çocuk, gittiniz ve bir şeyler yediniz. Sizin süt alerjiniz olduğunu belli. Ama oradaki diğer bir çocuk sütlaç yiyordu, geldi çocuğu farz ediyorum öptü. Ani olarak reaksiyon verebilir. O yüzden adrenalin otoenjektörü her an yanınızda olacak diyorum. Yani o yüzden buradan en önemli mesaj bu olur herhalde. Anafilaksi tablosunu tanımak ve böyle bir tablomuz varsa da mutlaka
adrenalin otoenjektörünü yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Hocam bu soruya ilave olarak besin alerjileri düzelebilir mi peki? Bu da güzel bir soru gerçekten. Besin alerjileri şöyle, özellikle temel besinlerde düzelmeleri görüyoruz. Bu süt, yumurta gruplarında gerçekten erken dönemde başlayanların %90'a yakın düzelebiliyor. Ama kuru yemişler, deniz ürünleri ile olan alerjiler biraz daha geç seyirli oluyor. Biraz daha erişkin yaşlara kadar sürebiliyor. Hatta ömür boyu sürenler bile olabiliyor. Tabii ki burada ne düzeyde alerjik olduğu önemli. Onlar deri testleriyle, kandaki düzeyleriyle tespit ederek aileye biraz bu konuda gidişat hakkında fikir verebiliyor bize. Onları paylaşıyoruz aileyle. Şu dönemlerde o tolerans gelişebilir gibi. Burada tabii ki besin alerjim var deyip herkes korkuyordur muhtemelen. Doktorla, alerji doktoruyla iletişimde olarak o tolerans zamanını kestirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız testlerle, belki kaçaklar var mı ona bakıyoruz. Yani aileyle ortak olarak kabaca o tolerans zamanını kestirerek ona bir şekilde bir yerden girmeye çalışıyoruz. Mesela süt için besin merdiveni dediğimiz bir durum vardır. İşte önce fırınlanmışla başlamak gibi. Bunu işte aileyle test sonuçlarına göre bir zaman belirleyip onu toleransı hızlandırmaya çalışıyoruz bir şekilde. Evet, teşekkür ederiz Öyle. hocam. Çok keyifliydi sohbetimiz. Çok İnşallah teşekkür ederim. Güzel yararlı bilgiler olmuştur. verdiniz. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz çocuk alerjisi ve immünoloji uzmanı uzman doktor Murat Çapanoğlu idi. Kendisiyle bebeklerdeki besin alerjisinden, birçok alerji çeşitlerinden bahsettik, tedavi süreçlerinden, tanı süreçlerinden bahsettik. Teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.